Cami-i Sagir'de hadis. İnsanlarda iki sınıf vardır ki sağlam ve salih oluşları, umumun sağlam oluşunu. Fesatları ise umumun bozulmasını mucip olur. Onlardan biri ulema, diğeri de ümeradır. Ümera, devleti idare edenler, devletin başında duranlar, siyasetçiler ve bürokratlar, bunlar ümara. Ulema, bunlar ilahiyatçılar, diyanetçiler, şeyhler, alimler. Bunlar ne? Bunlar da ulema. Bu ikisi eğer ki bozulursa halk bozulur. Halkın bozulmasının sebebi bu ikisinin bozulmasından dolayıdır. Bunlar canlarını feda edip Kur'an ve sünneti anlatırlar. Zamanlarını, nefislerini, paralarını, pullarını, hanlarını, hamamlarını, her şeylerini Kur'an ve sünnet yolunda, Kur'an ve sünnet yolunda hizmete adarlarsa kurtulurlar. Yok, bunlar heva ve heveslerine harcarlarsa bu makamlarını, bunlar halkı ifsad eder, bozar ve bu ikisinin bozulmasından halk bozulur. Sonra da bunlar halkın bozukluğundan şikayet ederler. Evet, halk bozuksa o zaman ümaralar ve ulemalar sorumlu bundan. Yani devlet idarecileri, valiler, belediye başkanları, siyasetçiler, milletvekilleri, bakanlar, başbakanlar, devlet başkanları. Birinci sorumlusu sizsiniz. Birinci sorumlusu sizsiniz. İkincisi diyanetçiler, ilahiyatçılar, ikinci sorumlusu sizsiniz. Şeyhler, alimler, ikinci sorumlusu sizsiniz. Sebep, hadis-i şerif, ümara ve ulema bozulmayınca halk bozulmaz. Bu ülkenin cezaevlerinde, hep derslerde bunu söylüyorum. Bu ülkenin cezaevlerinde %33'ü cezaevinde yatanların uyuşturucudan yatıyorsa, %33'ü, 34'ü cezaevlerinde hırsızlıktan yatıyorsa, ümara, devleti idare edenler bundan sorumludur. Eğer onların sorumluluklarını bizler tebliğ etmiyorsak, konuşmuyorsak, biz de dilsiz şeytan oluruz. Bu ülkenin çocukları hırsız olamaz. Bu ülkenin çocukları uyuşturucuya kurban gidemez. Bu ülkenin çocukları açıktan sosyal medyada kumar oynayamaz. Bu ülkenin çocukları fuhşiyata, vahşiyata düşemez. Bu ülkenin kadınları tenlerini parayla satamaz. Eğer bu ülkenin kadınları, kızları tenlerini parayla satıyorlarsa erkeklere, birinci sorumlusu siyasetçilerdir, devleti idare edenlerdir. Sen kendi vatandaşının, kendi halkının tenini satmasına göz yumamazsın. Birinci sorumlusu sensin. Bunu ilahiyatçılar size anlatamaz, diyanetçiler bunu size anlatamaz. Evet, hak ve hakikati anlatan anlatır bunu. Bu toprakların çocukları fuhuştan para kazanamaz. Bu toprakların çocukları uyuşturucudan para kazanamaz. Bu toprakların çocukları hırsızlıktan cezaevinde yatamaz. Bu ülkenin çocukları arsız, hırsız olamaz. Siz Fatih'in torunlarıydınız. Siz Kanuni'nin torunlarıydınız. Siz Alparslan'ın torunlarıydınız. Ne hale geldiniz? Sizi bu hale getiren önce siyasetçilerdir, devleti idare edenlerdir. Sonra pasif, satılmış, maaşperest, makamperest alimler, makamperest diyanetçiler, ilahiyatçılardır. Para sever, paraya tapan şeyhlerdir, ulemalardır. Başka kimse değildir. Eğer bu ülkenin kız çocukları bir karış etekle sokakta dolaşıyorsa, birinci derecede sorumlu olan devleti idare edenlerdir.
Siyasetçilerinizdir. Bürokratlarınızdır. Birinci derecede sorumlu olan Diyanet Teşkilatı'dır. İlahiyatçılardır. İmam Hatipçilerdir. İmam Hatip'teki hocalardır. Ders hocalarıdır. Devlet size dini anlatın diye para veriyor. Siz ne anlatıyorsunuz? Siz ne anlatıyorsunuz? Sonra kalkıp da böyle işte her şeyleri meydanda diye şikayet etmeye hakkınız yok sizin. Bu ülkenin çocuklarına ne anlattığınıza bakın. Neleri yasakladığınıza bakın. Neleri kaybettiğinize bakın. İnsanları nereye sürüklediğinize bakın.